Drop it. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü video konumuza geçmeden önce Türkçe altyazı seçeneğini açmayı unutmayın lütfen şu taraftan. Не забудьте включить русские субтитры. Evet. Şimdi arkadaşlar bugünkü video konumuz Ukrayna'da nasıl az parayla seyahat edebilirsiniz? Evet. Yani Ukrayna'da nasıl az para harcarsınız? Size tavsiyeler vereceğiz. Zaten eşim Ukraynalı. Size çok güzel tavsiyeler verecek. Gittiğinizde çok az bir para harcayarak zamanınızı geçirebilirsiniz. You can start hayatım. Tamam. First, already your travel will start from airport. And for example, I will talk about my city airport in Odessa. For example, if you will go out of airport and you will try use taxi which waiting, they will try fool you. You can't go more cheap than $50-$60 with little Evet. distance. Evet. And if you can't use, for example, application or something else and you don't know Russian language for call taxi, you can go in airport has little place like office where you can order taxi and will be fixed price. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum ama hayatım, you will talk about taxi more. Hayır. Okay, then I can say. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi taksi kullansanız bile Ukrayna'da yine de bizim ülkemizden daha az bir para ödeyeceksiniz. Niye diye soracak olursanız, çünkü bizim ülkemizde taksimetre diye bir olay var. Yani taksiye bindiğiniz an başlıyor saymaya, gittiğiniz yere kadar da devam ediyor. Ama Ukrayna'da taksiye binmeden önce zaten gideceğiniz yere kaç paraya gideceğinizi anlaşıyorsunuz. Yani mesela diyor size 200 grivna, isterse ondan sonra 3 saat gitsin, 5 saat gitsin, yolu uzatsın, hiçbir şey değişmiyor. 200'e anlaştıysanız 200'e gidiyorsunuz. Yani bu olay güzel Ukrayna'da. Evet. Second thing again, it's little about airport exchange. If you want exchange money for taxi, don't change full price. Don't change, I mean, $100-$200. Change just for taxi price. For example, the most for faraway districts, maybe you will spend 500. It's how much? 500 grivna? Yes. Little more than 100 lira. Tamam. And don't change more because airports exchange overbet. For example, in airport you will change like $1, like 23-24 grivna. If you will change somewhere else later in city, you will change like 27. Evet. Yes. Hemen geçebiliriz diğer tavsiyeye. Next. Tamam. Next, about SIM card. For example, if you will stay 1 week, 2 week, maybe more long, if you will use all of this in roaming, will be more expensive because in my country operators things are much cheap. Just you will buy Ukrainian SIM card, you will pay the most big price like 150-200, depends how much net you will want or minutes, and you will use the SIM card, will be 2 times more cheap. Arkadaşlar gerçekten sim kart alın gittiğinizde. Ben size öneriyorum. Yani şimdi kendi operatörümün ismini söylemeyeyim ama gittim, orada 10 dakika konuşma için ve sadece 100 megabayt internet için 40 lira istiyor ya bizim operatör. Böyle bir şey olabilir mi? Gidin alın sim kart kendinize, rahat rahat takılın. Yes. This price I pay for months. You can continue hayatım. Evet. Next, about which we want to talk. If you will travel somewhere in city, you will want to go city center or sea or something else. If you want to make little economy, you can go with bus, you can go with train. Already has few applications which showing which bus going where stations and like these things.
Evet arkadaşlar, şimdi size ben yine kendi hikayelerimden bir şeyler anlatmak istiyorum. Ne anlatsam ne anlatsam. Şimdi daha önce de bahsetmiştim zaten. Ukrayna'da otobüs fiyatları çok ucuz. 1,5-2 lira civarında bir şey veriyorsunuz. Bütün şehri geziyorsunuz. Ama şöyle de bir sıkıntısı var. Arkadaşlar, otobüsler çok eski. Fazlasıyla eski. Ama daha kötü olan durum ne biliyor musunuz? Şimdi böyle bir durum var. Otobüse bindiğinizde kart basma yeri yok otobüste. Yani akbil basabileceğiniz, kart basabileceğiniz bir yer yok. Teknoloji gelişmemiş. But not everywhere. Okay, wait. I want to talk about my story. Wait. Tamam. Teknoloji gelişmemiş. Şimdi mesela bizde de minibüsler vardır ülkemizde. Bindiğiniz zaman parayı verirsiniz. Geçer oturursunuz. İneceğiniz zaman kaptan müsait bir yerde dersiniz. İner gidersiniz. Ama o da yok arkadaşlar. Parayı önce vermiyorsun. En son ineceğin zaman veriyorsun. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bu olay çok büyük sıkıntılar doğuruyor. Özellikle kışın. Birçok insan otobüs kullanıyor Ukrayna'da zaten. Ve her otobüs full. Sürekli full. Şimdi gelen insanlar arkaya geçiyor, arkaya geçiyor, arkaya geçiyor, arkaya geçiyor. Oturan 10 kişi, ayakta 30 kişi. Ne oluyor? En arkadaki adam ineceği zaman en öne gidip parayı vermesi lazım. Arkadaşlar, bu insanlar da kolaya kaçıyor. Parayı gidip vermek yerine zaten istese de gidemiyorlar. Önden elden ele elden ele uzatıyorlar. Şimdi ben böyle oturuyorum. Dil bilmiyorum, bir şey bilmiyorum, Rusça bilmiyorum. Arkamdan sürekli bir otobüs yolculuğunda en az 15-20 defa arkamdan bir el sürekli arkamdan bir el sürekli böyle. Omzum çürüdü ya. Bir de bir şeyler söylüyor, anlamıyorum da hala devam ediyor böyle. En az 20 defa. Hatta bir kere eşim de sinirlendi yani. İlk defa gördüm onu böyle. Adamın biri böyle 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 yapıyordu bana. Görmüyor musun dedi, anlamıyor işte, niye hala şey yapıyorsun dedi. Gerçekten böyle bir sıkıntısı var. Umarım düzelir bu, yoksa otobüs kullanmayacağım Ukrayna'da. Sürekli. Okay, next about which we will talk. How you can spend more little money on food. For example, if you rent a house and you stay in house, not hotel, I mean. For example, you will go shop, you will pay one price, but if you will go bazaar, you will pay more cheap. For example, you will want buy fruits, you will want buy vegetables, go bazaar will be more good and will be more cheap. For example, if we will talk about meat, fish, something like this, more good if you will buy from shop because who knows how they bring and what they did with this meat. Evet. Evet arkadaşlar. Yalnız şöyle bir uyarıda bulunayım. Pazar biraz kötü kokuyor olabilir. Yani arkadaşlar, bu Ukraynalılar turşuyu çok seviyor. Pazar komple turşu dolu. Bir yerden kaçmaya çalışıyorum böyle. 2 adım atıyorum, bir daha turşucu. 2 adım atıyorum, bir turşucu daha. 2 adım atıyorum, etler, peynirler yine kötü kokuyor. Bekliyor çünkü onlar öyle. 2 metre ötede kurutulmuş balık pazarı. Kaçamıyorsun yani bu kokudan. Kokuya dayanabilirsiniz, gidin pazara. Tamam. Evet arkadaşlar. Tavsiyelerimiz bu kadar. Ben bile anlamadım ne kadar çabuk bitti bu video. O yüzden videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. O yüzden videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz size. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Sürekli yeni videolar gelecek. Ve bomba gibi yeni videolar gelecek. Acayip güzel konularımız var elimizde sizlere sunacağımız. Hayatım, sen
Bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. Tamam, kapatabiliriz o zaman. Arkadaşlar görüşürüz diyorum. Umarım bu tavsiyeleri uygulayarak daha az parayla çok güzel bir tatil geçirirsiniz. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz arkadaşlar.